Not Dijital YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Wix web sitenizde slide alanı yani slider nasıl eklenir bunu göstereceğim. Bir önceki YouTube videolarımızda üst bilgi ve menü kısmını göstermiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak yapmamız gereken şey slide ekleyeceğimiz bölümü hazırlamak. Şu anda boş bir bölüm bizim web sitemizde duruyor giriş kısmında. Bu bölüme slide'ı ekleyip ona göre özelleştirmeye başlayacağız. Sol tarafta bulunan bölümden öğe ekle kısmına artı işaretine tıklıyoruz. Sonrasında interaktif kategorisine geliyoruz. Burada Wix'in bize sunduğu farklı slide gösterileri yani slider'lar bulunuyor. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Biz genelde program kaydını tıklayıp seçip ve daha sonrasında bunu özelleştiriyoruz. Burada Wix'in bize sunduğu bu öğe içerisinde 3 sayfa bulunuyor. Bu sayfaları yukarı kısımda bulunan ok işaretinden kaydırarak görebilirsiniz. Şimdi bunları bir temizleyelim, sonrasında kendimize göre özelleştirelim. Bunları bu şekilde sildikten sonra içerisindeki buton ve yazıları da temizliyoruz. Genelde biz web sitelerinde yükseklik olarak 640 pikseli tercih ediyoruz. Hem mobilde hem masa üstünde de yine farklı çözünürlüklerde 4K olsun, 2K, 1080p gibi farklı çözünürlüklerde de ona göre görseller ayarlayıp bu şekilde kullanıyoruz. Tabi siz yapacağınız web sitesi tasarımına göre bunu özelleştirebilirsiniz. Daha yüksek veya daha alçak yapabilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra sağ tarafta açılan araçlar bölümünden yüksekliği 640 piksel olarak ayarlıyoruz. Sonrasında slide ögesini koyduğumuz arka plandaki bölümün de yani bunun kapsayıcısının da yine yüksekliğini aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu da 640 yapıp sabitledikten sonra artık bunun içeriğini düzenleyebiliriz. Slide'a tıkladıktan sonra arka planı değiştire tıklıyorum. Buradan isterseniz video, isterseniz görüntü, isterseniz düz bir renk yapabilirsiniz. Biz burada daha önceden hazırladığımız görselleri koyacağız. Görüntüye tıklıyoruz, site dosyaları kısmına geliyoruz ve buradan istediğimiz görseli seçiyoruz. Slider'a koyacağınız görsellerin kalitesi çok önemli. Burada dosya bilgisine geldiğimizde bizim burada kullanacağımız görselin 3780'e 1890 piksel olduğunu görebiliyorsunuz. Boyutu 1,8 MB olarak sabitlenmiş. Şimdi arka planı değiştir yaptığımızda gördüğünüz gibi direkt olarak tamamıyla slider'ı kapsadı. Burada istediğiniz gibi yükseltme, daraltma yapabilirsiniz. Düzen kısmına geldiğinizde gezinme oklarını kaldırabilirsiniz. Kullanıcılar bu okları tıklayıp kendileri de slide'a geçebilirler veya otomatik olarak geçmesini de ayarlayabilirsiniz. Aşağı kısımda yine aynı şekilde slide düğmelerini gösterebilir ve bunların boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ayar kısmına geldiğimizde otomatik oynatı açıp kapatabilirsiniz. Biz burada 3 saniyede bir slide'ın geçmesini istiyoruz. Şu anda tek bir slide sayfası olduğu için herhangi bir geçiş olmayacak. Buna ek olarak aynı düzeni tekrardan kopyalayabiliyoruz. Slide'ları yönet kısmına gelip slide'ı çoğalt dediğimizde aynı görselden gördüğünüz gibi 2 tane slide'ımız oldu. Bunlardan birini değiştirmek istiyorsak, değiştirmek istediğimizin üzerine gelip arka planı değiştire tıklıyoruz. Tekrardan görüntüye gelip buradan bir dosyayı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda iki farklı slaytımız oldu ve bunların arasında otomatik bir geçiş var. İsterseniz ön izleyelim. Tıklayıp ön izliyoruz. 3 saniye sonra otomatik geçiş oluyor. Şimdi bunun arka planında çıkan lila rengini gördünüz. Bu daha önceden ilk başta eklediğimiz şablonun arka planında bulunan renktir. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Tabi görselin yavaş bir şekilde yüklenmesi tamamen internet hızına bağlı. Bunu siz düz bir renk yaparsanız sizin koyacağınız slayta uygun şekilde herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Şu şekilde ben siyah yapmayı tercih ediyorum. Diğerinde de mavi yapalım. Tekrardan bir ön izleyelim bakalım. Tabi şu anda daha önceden eklendiği için büyük ihtimal bir sorun görünmeyecek ama bu siteyi yayınlayıp yaptığımızda az önce gördüğümüz lila rengin yerine slide'a uygun bir renk gelecektir. Bilginiz olsun. Şimdi şu anda slide'ımız hazır. Nasıl düzenleme yapacağımızı da öğrendik. Bir de mobil kısmına geçiş yapalım. Sol üstte bulunan telefon ikonuna tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi mobilde çok fazla yüksek görünüyor. Bu yüksekliği ayarlayıp ortada bulunan okları da biraz daha kenara çekeceğiz. Şimdi slide'a tıkladık. Aşağı kısımdan tutup yukarı doğru çektik. Bunu biz 256 yaparsak yazılar biraz daha kenarda kalıyor. Bir tık daha yükseltelim. Şöyle 200 civarına getirdiğimizde evet yazılarda ve slide kısmında bulunan karakterimiz de gördüğünüz gibi tam olarak görünüyor. Peki buradaki okları nasıl düzelteceğiz? Düzen kısmına tıklıyoruz. Gezinme oklarını isterseniz offset'ini ayarlayıp boyutu küçültebilirsiniz. İsterseniz de tamamen kaldırabilirsiniz. Biz mobilde genelde kaldırıyoruz çünkü yapacağınız bir parmak hareketiyle yine aynı şekilde dokunmatik olarak bu slide değişiyor. Burada yine diğer slide'a da bakıp kontrol edelim. Evet, herhangi bir şu anda sorun görünmüyor.
Bu şekilde Wix web sitenizde siz de slide alanı yani slider'ı düzenleyebilirsiniz. Aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorum kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim.